Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir PC toplama videosuyla karşınızdayım. Bugün 3000 TL'ye PC topladım arkadaşlar. Ve bunu sizlerle paylaşmak istedim çünkü çok güzel bir fiyata, yani internetten ve 10.000 TL'ye alabileceğiz bilgisayarlardan aynı ya da daha iyi performans veren bir bilgisayar kurmaya çalıştım ve başardığımı düşünüyorum. Öncelikle anakartımız Gigabyte'ın GA-H81M D2W arkadaşlar. Ve işlemcimiz i5 4460 arkadaşlar. Bu işlemciyi ve anakartı beraber olarak satıyordu. Ve abiden aldım ben böyle beraber olarak. Fanı yoktu. Fanı ben sonradan kendim ekledim arkadaşlar. Ve bunu 700 TL'ye pazarladım arkadaşlar. Yok, 800 TL'ye pazarladım arkadaşlar. Aynı yerden de ayrıyetten RAM aldım arkadaşlar. RAM'leri de böyle Kingston'un DDR3 RAM'lerinden bayağı güzel gözüktüğü için bunları tercih ettim. 8 GB 4.4 arkadaşlar, yani şimdiki bazı oyunlar için az olsa da yani rekabetçi oyunlar için yeterli olacaktır. Ondan sonra da arkadaşlar depolama alanımıza geçelim. Depolama alanımız, yani 1 TB HDD kullandım arkadaşlar. Yani bunu da uygun bir fiyata aldım. O yüzden yani SSD pek almadım çünkü 3000 TL'yi aşacağım bir aşamadaydım. O yüzden SSD alamadım. Hani ama yani bunun da yeteceğini düşündüğüm için aldım bunu arkadaşlar. Zaten SSD'yi bunu almak yerine 500 GB'lık SSD alabilirsiniz. Biraz daha para verip arkadaşlar. Ama yani daha hızlı bir bilgisayarınız olacaktır ve daha çok performanslı olabilecektir arkadaşlar. Ama ben elimde olmadığı için ve bulamadığım için 1 TB'lık HDD yönlendim arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir gaming PC'de, yani oyuncu bilgisayarında en önemli olan, yani bilgisayar gaming yapan parça burada arkadaşlar. Ve şu an elimde RX 580 ve 8 GB olan modeli var arkadaşlar. Bunu 1500 TL'ye aldım arkadaşlar. Bence çok iyi bir fiyat. 1500 TL ikinci el olarak. Yani bunu ben 1500 TL'ye alabildim. Ve günümüzdeki birçok oyunları oynatabilen bir ekran kartıdır. Düşük 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 presetlerde, yani ayarlarda. O yüzden yani bu güzel bir fiyat performans bilgisayar için güzel bir ekran kartıdır. Yani bu ekran kartını fiyat performans bilgisayarlarda tavsiye ederim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Safir Nitro modelinden, markasından arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Ve ayrıca de ışıklı bir modeldir. Şuradan ışıklar çıkıyor diye biliyorum arkadaşlar, RGB. Onu zaten sonra göreceğiz. Ve arkadaşlar son olarak bu ekran kartına gücünü verebilmek için power supply'miz, yani LG Power markasından arkadaşlar. Şurada yazdığı gibi LG Power markasından 450 wattlık bir power supply'dir arkadaşlar. Bu çok ama çok yeterlidir zaten bu ekran kartımız için. O yüzden yani bunu da uygun fiyata düşürdüğüm için aldım. Bunu 370 TL civarlarında satın aldım arkadaşlar. Her şey ikinci elden bu arada. Yani bu fiyata zaten imkansız yeni bir parça katamazsınız. SSD hariç, yani SSD'yi arkadaşlar yeni almanızı ben tavsiye ederim. Yani yeni alırsanız daha güzel performans verebilir. Yani bunu size çok tavsiye ederim. Şimdi montaja geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi önce bakıyoruz
dişlerin en uzun ve en kısa tarafını, ona göre RAM'leri şöyle. Zaten 2 slot RAM'i var. Bunda 2 slot RAM'li anakartlarda yani şaşıramazsınız. Direkt koyun 2 tane RAM'inizi de slotlara. Ama 4 slotlu olduğunda onların farklı bir dizilişi var. Bir önceki videoda onu gösterdim. Tabii bir önceki videoda maalesef o bilgisayar çalışmadı. Ama o dizilişi gösterdim arkadaşlar. İlgileniyorsanız o videoyu da izleyebilirsiniz. Ve bu arada arkadaşlar bu kasayı ben yani çöp bir kasa yani e, satın almadım ben. Gördüğünüz gibi zaten burada kapak vardı, kırıktı, ben attım. Şurada da bir deliği var. Sadece olsun diye burada yani uzay sistemi olmaması için, sadece yani kapalı olması için bir kasadır arkadaşlar. Evet, tabii ki arkadaşlar, abi bana orada aldığım amca bana söyledi ki işlemcinin zaten termal macunu var yani koyalı çok olmadı dedi. Ben de ona inanıp şu an kontrol etmeyeceğim. Zaten sonra göreceğiz performanslardan. Evet arkadaşlar, şimdi ekran kartımızın montajına geçelim. Gördüğünüz gibi şuradaki e, küçük e, ismini bilmediğim o küçük şeyi önce çektim. Şimdi de doğru yere şöyle yerleştiriyorum, baskı uyguluyorum ve girdi arkadaşlar. Bu kadar basit. Bir de şuradan destek amaçlı, sadece küçük bir destek amaçlı, yani gördüğünüz gibi biraz büyük bir ekran kartı. Oraya bir tane küçük şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan desteğimizi verdik. Yani ekran kartı daha sabit olsun diye. Şimdi de şuradan HDD'mizi koymaya geçelim. Evet arkadaşlar, son olarak power supply'ımız var burada. Yani güç kaynağımız. Bunu koyduktan sonra da bilgisayarın oyundaki testlerini geçebiliriz. Şimdi kabloları bağlamaya kaldı. Ondan sonra da bilgisayarı deneyebiliriz. Önce şuradan şöyle anakartımı yani anakartımıza gücü verelim. Arkadaşlar CPU kablosu burada. Gördüğünüz gibi 8 pinli çalışıyor. Yani bayağı güç istiyor CPU'muz. Yani işlemcimiz. Şöyle onu da şuradan gördüğünüz gibi yerine koyalım. Bunu fark ettim. Bu ekran kartı gördüğünüz gibi 4 pinli ve ayrıyetten de 3 pinli bir güç kablosu istiyor. Burada 4 pinlisi var ama 3 pinlisi yani bu güç kaynağında yoktu. O yüzden ben ayrıyetten şöyle bir ek kablo aldım şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bilgisayarın montajı bitti. Ben burayı biraz düzenleyeyim. Ee, ve son bir şey olarak şunu da göstereyim arkadaşlar. Kasamız böyle, küçük bir camı var. Yani dediğim gibi çöp bir kasa, kırık gördüğünüz gibi. Ama yani idare eder. Şurada. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi montajdan sonra test için geldim ve bilgisayarı açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, dediğim gibi ekran kartında küçük yani güzel bir LED dokunuşu var. RGB arkadaşlar, böyle hep değişen. Yani şu anlık hiçbir sorun görülmüyor.
Ekranda geldi. Klavyemi mouse'u takıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi CSGO'da minimum FPS olarak 70, maksimum olarak şu anlık 80, 85, 100 alıyoruz. Düşük ayarlarda tabii. Ee, Bazen FPS'imiz %1 FPS'imiz 60'ın altına düşebiliyor ama çok kısa süre sürüyor, yani oynamamıza hiçbir engel olmuyor. ...88 FPS görüyoruz arkadaşlar. 100 FPS görüyoruz. Bazen 130'lara da çıkabiliyor. 111, yani gördüğünüz gibi akıcı bir şekilde CSGO oynayabiliyoruz bu bilgisayarla arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi son zamanlarda daha da çok popüler olmaya başlayan, geri gündeme gelen Rocket League oyununu deniyoruz bilgisayarımızda. Ve gördüğünüz gibi 150-200 FPS'lerde oynuyoruz. Ya bu çok güzel bir oran böyle bir bilgisayar için. Bilgisayarımızın zaten amacı ucuz ve fiyat performans bilgisayar olması. O yüzden yani bu fiyata ve bu performanslara böyle oyun ve küçük oyunlar olsa da oynayabiliyoruz. Çok güzel bir şey. Başka oyun, PUBG vesaire oyunları da oynayabilirsiniz ama arkadaşlar onları düşük kalitede oynamak mecburiyetinde olabilirsiniz. CSGO gibi yani düşük kalitede oynarsanız daha uygun olur. RAM'inizi 16 GB RAM'imizi 16 GB yapıp ve SSD'yi de takabiliriz. Böylece bilgisayar daha akıcı olur. Ama gördüğünüz gibi şu an hiçbir sorun yok. 3000 TL bilgisayar yaptım ve çok güzel çalışıyor. Yani bununla istediğiniz her oyunu düşük kalitede olsa da oynayabilirsiniz. Şöyle de golümüzü atalım arkadaşlar. Size hoşça kalın diyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu monte ettiğimiz 3000 TL civarında monte ettiğimiz bilgisayar, kurduğumuz bilgisayar yani akıcı bir şekilde CSGO oynatıyor. Gördüğünüz gibi yani çok akıcı bir şekilde. Size tavsiye verebilirim, mesela bu bilgisayarı kurduk. İlerleyen zamanlarda mesela SSD ekleyebiliriz, SSD ile deneyip ve RAM'i 16 GB'a çıkabiliriz çünkü 8 GB 2025'te biraz yani tam oluyor, böyle biraz az. 16 GB'a çıkarırsak ve SSD takarsak bu bilgisayar canavar gibi olur. Yani daha da hızlı olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın destek olmak için. Bye bye.